Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Lab Akademi'den ben Orhan Çakan. Bu akşam sizlere Doktor Kimyager Yağmur Akyüz hocamızın sunumuyla LC-MS sistemi, tekniği ve uygulamalarını anlatacağız. Yağmur hocamız sizlere yaklaşık yarım saat sürecek bir canlı yayında LC-MS tekniğini ve bu teknikteki uygulamaları anlatmaya çalışacak. Ben yayına kendisini davet edip sözü Yağmur hocamıza bırakmak istiyorum. Ve arkadaşlar şunu da burada bu kısımda eklemek istiyorum. Yayınımızın son kısmında bir soru cevap bölümü olacak. Sorularınızı bu kısımda hocamız cevaplayacak. Ben kendisine yönlendireceğim. Yine sorularınız olursa sorabilirsiniz. Ama sunum esnasında da yazabilirsiniz. Akışta görünür. Çok yukarılarda kalır. Eğer görmezsek de lütfen tekrardan sorunuzu yönlendirin. Ayrıca şu an sesimi ve görüntümü kaliteli bir şekilde alabiliyor musunuz? Sohbet ekranından da bunu yazabilirseniz, bana bir geri bildirimde bulunabilirseniz çok çok memnun olurum. Genel bir bağlantı durumunda böylelikle test etmiş oluruz. Yağmur Hocam hoş geldiniz tekrardan. İyi akşamlar herkese. Merhabalar. Merhabalar. Sizinle bir önceki yayında nitrozaminleri konuşmuştuk. Çok güzel, keyifli bir yayın olmuştu. Bu akşam da bize LC-MS tekniğini ve uygulamalarını anlatacaksınız. Evet. Ben sözü size direkt devretmek istiyorum. Yani 30 dakikalık bir yayın süremiz var. Çok fazla yayın süresini almak istemiyorum. Sunumu da ekrana veriyorum ve yayını size bırakıyorum hocam. Keyifli sunumlar. Sağ olun, teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. Ben Doktor Yağmur Akyüz. Gazi Üniversitesi 2008 yılında kimya bölümünden mezun oldum. Ardından farmasötik kimyada yüksek lisansımı bitirdim. Ve daha sonra da özel sektör tecrübeme Novogenix ilaç Ar-Ge'de başladım. Bu süreçte yine Gazi Üniversitesi farmasötik toksikolojide doktora eğitimimi tamamladım. Bu sırada gen ilaç sağlık ürünlerinde çalışmama devam ettim. 2023 yılında da doktorumu bitirdim. Genellikle LC-MS yöntemleri, biyoeşdeğerlik, biyoyararlanım konuları üzerine bilgim var. Ve tezimde de nitrozamin safsızlıklarının tespitine yönelik çalışmalar gerçekleştirdim. Herkese iyi akşamlar diliyorum ve sunumuma başlıyorum. Bugün sizlere modern analitik kimyada çok önemli bir yeri olan LC-MS cihazını tanıtacağım. LC-MS'in sıvı kromatografisi ve kütle spektrometresi teknolojilerini bir araya getirerek karmaşık karışımlardaki bileşenlerin hem nicel hem de nitel analizini nasıl gerçekleştirdiğinden bahsedeceğim. İlk önce cihazın genel yapısını anlatacağım. Hangi prensiplerle çalışacağından bahsedeceğiz. Ondan sonra uygulama alanları neler şeklinde devam edecek ve sunumun sonunda da yine soru cevap kısmımız olacak. Kütle spektrometresi diğer dedektörlere kıyasla daha pahalıdır. Ancak bu yüksek maliyetin haklı çıkaran önemli avantajlara sahiptir. Ve bu sebeplerden biri de çok çeşitli alanlarda kullanılıyor olmasıdır. Çevresel analizler, ilaç geliştirme ve metabolizma çalışmalarında, biyomolekül analizlerinde, gıda güvenliği analizlerinde, toksikoloji ve klinik uygulamalarda, steroid ve hormon analizlerinde yaygın olarak kullanılan cihazlardır. Kullanımı çok geniş çaplıdır. Kitle spektrometresi demin söylediğim gibi diğer dedektörlere kıyasla çok pahalılar. Yüksek maliyetini haklı çıkaran önemli avantajlara sahipler. Öncelikle kromatografinin ne olduğunu anlamamız gerekir. Kromatografi bir karışımı bileşenlerine ayırmak ve bu bileşenlerin kimliğini tanımlamak veya miktarlarını belirlemektir. Ancak kromatografi her zaman kesin tanımlama sağlamıyor. Çünkü bazı bileşenler birbirlerine çok benziyorlar
ve benzer alıkonma zamanlarına sahipler. Bu noktada sadece kromatografi bize bir kromatografiye güvenmek yeterli olmuyor. Genellikle bu kromatografi ile beraber UV dedektörlerini kullanıyoruz. UV dedektörleriyle bir bileşiğin sınıfını belirleyebiliyoruz. Fakat hangi bileşiği incelediğimizi belirleyemiyoruz. Bu yöntemlerle sadece tahminde bulunabiliyoruz. Yani karmaşık bir sistemde ancak bir tahminde bulunabiliyoruz. Bir ipucu elde etmemize yardımcı oluyor. Ama kesinlikle kesimi tanımlama UV ile yapmamız çok mümkün değil. Bu sınırlamalarda daha kesin ve güvenilir sonuçlar elde etme ihtiyacını duyuruyor. Burada da kütle spektrometresi devreye giriyor ve bize kesin tanımlama sağlamayı vaat ediyor. Kütle spektrometre sadece moleküler yapıyı değil, aynı zamanda en kritik bilgi olan moleküler ağırlığı da veriyor. Bu bilgi bir bileşiğin kimliğini tespit etmek için en önemli veridir. Ayrıca kütle spektrometresinin bir diğer büyük avantajı da hassasiyetidir. Pikogram seviyesindeki, yani çok düşük seviyelerdeki tanımlamaları bile kütle spektrometresiyle yapabiliriz. Kütle spektrometresi sadece kalitatif bilgi sağlamıyor ve kantitatif bilgi de sağlar bize. Düşük konsantrasyonlarda yüksek doğruluk elde etmemizin sebep olur, yardımcı olur. Böylece karmaşık numunelerin analizinde düşük miktarlarda bile kütle spektrometresinden faydalanabiliriz. Şimdi kütle spektrometresinin birleşenlerine bakalım. Kütle spektrometresi 4 ana birleşenden oluşuyor. Bu birleşenlerden her biri cihazın çalışma prensibini anlamamıza sağlıyor. Büyük önem taşıyor. İlk birleşen örnek tanıtma yöntemi. Analiz etmeyi düşündüğümüz numuneyi biz cihaza doğru şekilde getirmeliyiz. Bugün de LC-MS dediğimiz için likit kromatografi, yani sıvı kromatografi aracılığı ile numunemizi biz kütle spektrometresine aktaracağız. Cihazın doğru analiz yapabilmesi için numunenin uygun formda ve doğru hazırlanması çok önemli. İkinci birleşen ise iyon üretme. Numuneyi oluşturan moleküllerin iyonlara dönüştürülmesini sağlayan aşama bu. Bu işlem moleküllerin elektriksel olarak yüklenmesi ve kütle spektrometresi tarafından tanınabilir hale getirilmesi aşaması. Bu süreçte genellikle elektrosprey iyonizasyon ve atmosferik basınçta kimyasal iyonizasyon gibi teknikler kullanılıyor. Üçüncü aşamaya iyon ayırma yöntemi diyebiliriz. Burada üretilen iyonlar kütle yük oranlarına göre ayrılıyor. Daha sonra ise dedektör kısmında, yani iyon tespiti ve veri işleme kısmında dedektörler iyonları algılıyor ve sinyalleri oluşturuyor. Böylece elde ettiğimiz sonuçlardan numunemizin içerisinde neler olduğunu tespit edebiliyoruz. Bu kabaca LC-MS'in bize mantığını gösteriyor. Şimdi burada LC kısmı var, bir de MS kısmı var. İki ayrı cihazdan bahsediyoruz. Sıvı kromatografi, kütle spektrometresi karışımdaki birleşenleri hem ayırır hem de bunların kimliğini ve miktarını tespit edebilir. Sistemde dediğimiz gibi iki temel bölüm var. Sıvı kromatografi ve MS kısmı, kütle spektrometresi. Sıvı kromatografisi, yani LC dediğimiz kısım karışımda bulunan maddeleri ayırma işlemini gerçekleştiriyor.
Burada numune mobil faz ile taşınarak sabit fazın içinden geçiyor. Numune içerisindeki her bileşen sabit fazla etkileşerek kolon içerisinde farklı bir şekilde ilerlemesini ediyor. Burada bileşenin, yani analizini yaptığımız bileşenin kimyasal özelliklerinin farklılığı karışık bir numuneyi ayırmamızda bize yardımcı oluyor. Sonuç olarak bir kromatogram elde ediyoruz ve her bileşen ayrı pik veriyor. Daha sonra pike ait madde kütle spektrometresine iletiliyor diyebiliriz. Kütle spektrometresinde bu bileşenler demin de söylediğimiz gibi kütle yük oranlarının ölçülmesi için iyonlaştırılıyor. Her bir molekülün kütle ve yapısal bilgisi kütle spektrometresi tarafından belirleniyor. MSMS yönteminde ise burada bir adım daha ileriye gidiyoruz ve bileşenlerin iyonlarını ikinci bir aşamada parçalıyoruz. Bu da bize bileşenin kimliği ve yapısal bilgisi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Daha detaylı ve kesin sonuçlar elde ediyoruz MSMS sisteminde. Şimdi sıvı kromatografisi ile kütle spektrometresini beraber kullanabilmemiz için bu sıvı sistemden gelen bol sıvılı kısmı kütle spektrometresine tamamen aktaramamamız gerekiyor. Burada bir takım işlemlerin gerçekleşmesi gerekiyor. Genellikle de sıvı kromatografisi ile kütle spektrometresi arasında kullanılan arayüz denen bir sistem var. Bu sistemler sıvı kromatografisi ile kütle spektrometresini birbiriyle uyumlu hale getiriyor. Analitleri, yani bir kütle spektrometresine en verimli şekilde iletiyor. Gereksiz mobil fazın büyük kısmını ortadan kaldırıyor. Buradan gelen sıvı kısmı tamamen dedektöre aktaramayız. İşlem sırasında kütle spektrometresinin analiz kapasitesi korunuyor. Cihazın maksimum seviyede veri üretebilmesini sağlıyoruz böyle şekilde. Yani yoktan yere analizini istemediğimiz kısımları bu arayüz sayesinde yok etmiş oluyoruz. Bu şekilde hem dedektörümüz hassasiyetini koruyor hem de istenmeyen bileşiklerden ayrılmış oluyoruz. Şimdi bu arayüzler hangileri, onları anlatacağım. Sıvı kromatografisi ile kütle spektrometresi nasıl entegre edilir? Bu entegrasyonda kullanılan 2 tane arayüz türü var. Genel olarak, yani başka arayüz türleri de var ama en çok kullanılanlar elektrosprey iyonizasyon ve atmosfer basıncında kimyasal iyonizasyon yöntemleri. Şimdi bunları detaylı bir şekilde anlatacağım. Elektrosprey iyonizasyonda sıvı kromatografiden sıvı örneklerini iyonlaştırarak kütle spektrometresine aktarılması bu görselde anlatılıyor. İşlem sıvının çok ince bir şekilde burada bir metal kapillerden geçmesiyle başlıyor. Sıvıya yüksek bir voltaj uygulanıyor. Bu voltaj sayesinde görselde de gördüğümüz gibi bir Taylor konisi oluşuyor. Bu koni sıvıyı iplikçik haline getiriyor. Ardından bu iplikçikler damlacıklara dönüşüyor. Damlacıklar ilk başta büyük oluyorlar. Fakat zamanla küçülüyorlar ve kararsız hale geliyorlar. Bu noktada damlacıklar yüksek voltajın etkisiyle parçalanarak daha küçük iyonlara ayrılıyor. Bu iyonlar
kitle spektrometresine çekilerek analiz edilmek üzere sisteme giriyor. Voltaj burada çok kritik bir rol oynuyor. Voltaj sıvıyı iyonlaştırarak damlacıkları daha da küçük hale getiriyor. Burada negatif 4500 volt elektrik potansiyeli uygulanıyor. Görselde de aşağıda var. Sıfırla başlıyoruz ve negatif 4500 voltaja doğru bir elektrik potansiyeli uygulanıyor. Böylece iyonlar spektrometrenin, kütle spektrometresinin içine doğru kaçıyorlar. Elektrosprey iyonizasyonun avantajları ne peki? Öncelikle büyük ve polar moleküllerin üzerinde etkili ESI. Bu sayede biyomoleküller gibi hassas ve kararsız bileşenler ESI ile iyonlaştırılabiliyor. APS'ye geldiğimiz zaman, yani atmosfer basıncında kimyasal iyonizasyona geldiğimiz zaman ise genellikle daha küçük ve az polar moleküllerin iyonlaştırılmasında kullanılıyor. Bu teknikte de sıvı kromatografiden gelen maddeler kütle spektrometresine birkaç aşamadan sonra aktarılıyor. Şimdi onları bahsedeceğim. İlk adımda nebulizatör yardımıyla sıvı örnek ince bir buhara dönüştürülüyor. Bu süreçte azot gazı sıvıyı küçük damlacıklara ayırıyor. Bu damlacıklar daha sonra görselde de gözüktüğü gibi 500 santigrat dereceye kadar ısıtılarak buharlaştırılıyor ve buhar hale geliyor. Oluşan bu buhar görselde de görüldüğü gibi korona iğnesi ile deşarj ediliyor. Yüksek bir voltaj uygulanıyor ve iyonlar oluşturuluyor. Yani korona iğnesi numuneye yaklaşık pozitif 6000 voltluk bir voltaj uyguluyor. Bu voltajıyla iyonlar oluşmuş oluyor. Daha sonra iyonlar yine görselde gördüğümüz gibi skimmer konisi denilen bölümden geçerek kitle spektrometresine taşınıyor. APS'in avantajlarından biri iyonizasyonun atmosferik basınçta gerçekleşmesidir. Bu da geniş bir numune çeşitliliğini analiz edebilmemizi sağlar. Ve ayrıca termal olarak kararlı olan bileşiklerin analizinde düşük polar bileşenler için uygun olan bir iyonizasyon yöntemidir. Şimdi bir LC-MS sistemine hani geriye çekilip baktığımız zaman içeride neler oluyor anlamamız için böyle bir görsel anlatacağım ben. Burada kırmızı yazıyla yazan yerde kromatografiden gelen bir sıvı var. Bu sıvı ilk önce spray odası denen, yani spray chamber denen odaya aktarılıyor. Burada kromatografiden gelen sıvı kurutucu gaz, nebulizasyon gazı ile küçük damlacıklara ayrılıyor. Burada bu aşamaya nebulizasyon deniyor zaten. Kurutucu gaz ise damlacıkların buharlaşmasını sağlayarak iyonlaşmayı kolaylaştırıyor. Burada kütle spektrometresinde en önemli iki parametre basınç ve voltaj koşulları. İyonlar yüksek vakum altında tutuluyor cihazın içerisinde. Bu sayede yüksek vakum halinde iyonlar dedektöre ulaşabiliyorlar. Vakum sistemi iyonların serbestçe hareket etmesine ve birbirine çarpmasını önleyen bir sistem. Yani sprey odasındaki vakumla kütle spektrometresinin ilerisine doğru giden kısımda vakum giderek artıyor. Böylece de iyonlar kütle spektrometresine kadar taşınabiliyor. Ayrıca voltaj da burada çok önemli. Belirli voltaj farklarıyla
iyonlar hızlandırılıyor ve kütle spektrometresine doğru ilerliyorlar. Mesela nebulizatörün olduğu kısımdaki voltaj sıfırdan başlıyor ve bu sıvıyı küçük damlacıkları ayırmak için kullanılıyor ilk önce. Daha sonra sprey odasının aşağı kısımlarında yani 3500 voltluk negatif 3500 voltluk bir voltaj ile iyonlar hızlandırılıyor. Daha negatif voltajlar da yine iyonların hızlanmasını ve ayrılmasını sağlıyor. Ve kütle spektrometresinin içine bu şekilde vakum ve voltaj sayesinde biz iyonları iletmiş oluyoruz. Burada iyon kaynağını gösteren bir görsel bu. Cihazın prensibini anlayabilmek için iyon kaynağı, bu basitçe anlatılmış bir görsel. Burada iyon kaynağında oluşan iyonlar kütle spektrometresi içerisinde nasıl bir yol izliyor onu görebiliriz. Buradaki bu iyon kaynağında yani cihazın çalışmasını anlayabilmek için bu sürece odaklanmak ve bunu anlamak çok önemli. İyon kaynağında maddeler hızlıca iyonlarına ayrıştı ve bu iyonlar kütle spektrometresine doğru yol alıyor. Numuneler iyon kaynağına girer girmez elektron demeti veya yüksek enerjiyle yüklü iyonlara dönüşüyorlar. Daha sonra bu iyonlar hızlandırma plakaları, burada görselde de görebilirsiniz sağ tarafta iyon hızlandırıcı plakalar şeklinde yazıyor. Bu plakalara çarptırılarak elektrik alan yardımıyla hız kazanıyorlar. İyonlar da kütle yük oranlarına göre sapma gösteriyorlar. Aşağı doğru, yani sol tarafa baktığımız zaman renkli olan mavi, siyah noktacıklar halinde belli ettiğimiz, onları iyon olarak kabul edersek hafif iyonlar daha fazla saparken ağır iyonlar daha az sapıyor. Bu sayede iyonlar kütlelerine göre ayrışıyorlar. Son aşamada ise yani analizör tüpünün sonuna doğru geldiğimizde de iyon çıkış yarığı var. Buradan da iyonlar dedektöre ulaşıyorlar. Dedektör iyonları algılıyor ve kütle spektrumunu bize çıkarıyor. Burada manyetik alanın yönü gibi ayrıca ekstra bilgiler de var. Bu şekilde iyonların yönlenmesini de sağlamış oluyoruz. Buraya kadar iyonların kütle spektrometresine kadar nasıl ilerlediğini anlattım. Daha sonra da sadece iyonları ayırmakla kalmıyoruz. Hani ağır iyonlar, hafif iyonlar şeklinde değil. Aynı zamanda hedef yani analizini yapmak istediğimiz molekülün hedef iyonları da seçerek daha hassas ve spesifik sonuçlar elde etmemizi sağlayan bir sistem bu. Bu noktada 2 tane yöntemden bahsedeceğim. Farklı yöntemler de mevcut ama ben burada 2 yöntemden bahsedeceğim. Bunlardan biri seçilmiş iyon izleme, diğeri de seçilmiş reaksiyon izleme. Şimdi onları anlatırsam size. SIM'in açılımı Selected Ion Monitoring, yani seçilmiş iyon izleme olarak anlatıyorum. SIM diye geçiyor. SIM'de belirli iyonları seçiyoruz ve arka plan gürültüsünü azaltıp daha net sonuçlar elde etmeyi amaçlıyoruz. Mesela burada üstteki grafikte toplam iyon akımını gösteren bir kromatogram var. Bu kromatogram tüm iyonların bir arada gösteren bir sinyal. Birçok pik var görüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya kadar. Fakat SIM tekniğinde bu geniş veri yığının arasından biz hedef iyonu seçerek
daha hassas bir analiz yapabiliriz. Yani background'u biraz daha sadeleştirebiliyoruz. Aşağıdaki grafikte de hedef iyonun seçildiği ve izlendiği bir örnek gösterilmekte. Burada arka plandaki gürültü veya diğer pikler yok olmuş şekilde. Böylece de daha hassas sonuçları elde edebiliriz. Yani spesifik bir yöntem oluşturmuş oluyoruz. SIM yani Selective Ion Monitoring genellikle düşük konsantrasyondaki moleküllerin daha doğru bir şekilde tespit edilmesini sağlayan bir teknik. Bir diğer tekniğimiz de Selected Reaction Monitoring. Burada bu yöntemi üçlü quadrupole yani triple quadrupole'da nasıl çalıştığını anlatacağım size. Zaten genellikle çoğu laboratuvarda triple quadrupole'lar var. Tabii ki farklı cihazlar da var ama en yaygın olarak kullanılanlar zaten triple quadrupole'lar. SRM yani Selected Reaction Monitoring ne demek? Belirli bir iyonu izlemekle kalmıyor. Aynı zamanda bu iyonun daha küçük parçalara ayrılmasını hakkında bize bilgiler veriyor. Burada bir triple quadrupole nasıl çalışıyor onu anlatacağız. Burada ilk başta görsele baktığımız zaman kromatografi tarafından gelen bir iyon karışımı var. Bu iyon karışımı ilk önce Q1 olarak nitelendirdiğimiz 4 kutuplu kütle analizörüne giriyor. Burada belki çoğunuzun duyduğu parent iyon, ebeveyn iyonu olarak ebeveyn iyonunu seçebiliyoruz Q1'de. Daha burada diğer iyonları eliyoruz. Sadece parent iyonunu seçebiliyoruz. Diğer kalanlar da kütle, bu aşamada seçilen iyonlar kütle yük oranına göre ayrıştırılıyorlar. Sonrasında Q1'in içerisinden geçen bu seçilen ebeveyn iyonlar Q2'de yer alan çarpışma hücresine geliyor. Q2 çarpışma hücresinin bir kesit görünümünde görebiliyorsunuz. Burada çarpışma gazı genellikle inert gazlar azot ve argon altında çarpışma gazı kullanılarak iyonlar parçalara ayrılıyor ve burada da belki daha önceden duyduğunuz daughter iyonun meydana gelmesi sağlanıyor. Son olarak da Q3 4 kutuplu kütle analizörüne gidiyor iyonlarımız ve burada da daughter iyonları filtreliyoruz ve bu şekilde numunenin kimliği ile alakalı daha ayrıntılı bir bilgi elde etmiş oluyoruz. Ayrıca sadece Selected Reaction Monitoring yok. Ayrıca Multiple Reaction Monitoring gibi yöntemler de var. MRM diye geçer. Ondan sonra orada da birden fazla reaksiyonu izleyebildiğiniz, iyon çiftini izleyebildiğiniz yöntemlerdir. Multiple dediği için. Ondan sonra daha geniş kapsamlı bir uygulamadır MRM. Ve birden fazla analitin olduğu numuneleri de MRM kullanarak analizlememiz daha kolay hale gelebilir. Genellikle bu MRM modları farmasötik analizler, biomarker keşiflerinde kullanılır. Hem SRM hem de MRM düşük konsantrasyonlardaki birleşiklerin tespiti ve de MRM için birden fazla birleşin analiz edilmesinde de faydalı olabileceğini söyleyebiliriz. Demin de söylediğim gibi genellikle laboratuvarlarda triple quadrupoller en çok kullanılan birçok MSMS çeşidi var ama en çok kullanılanlardan biri triple quadrupole. Ve triple quadrupole burada bir tablo var. Bu tabloda genel olarak belki karşılaştığınız en çok tercih edilen cihaz modelleri ve markalar mevcut. Buradaki olay şu, sizin
nasıl bir analiz yapacağınıza bağlı olarak seçeceğiniz cihaz değişebilir. Burada her biri farklı bir şey vaat ediyor. Her biri farklı bir konsantrasyon aralığını veya kütle aralığını vaat ediyor olabilir. Bunu da kendi çalışma sisteminize göre, neyi analiz edeceğinize göre tercih edebilirsiniz. Ama en çok kullanılan cihazlardan bazıları bunlar. Ayrıca ekonomik olarak da hangisi sizin işinize yarayacaksa onu tercih edebilirsiniz tabii ki de. Bu üreticilerin ayrıca ürettiği yazılımlar var. Sonuçta biz dedektöre giden, analizlere giden elde ettiğimiz verileri işleyeceğimiz bir işletim sistemine, bir yazılıma ihtiyacımız var. Ayrıca bir cihazı temin ettiğiniz zaman da bu yazılımları öğrenmeniz gerekiyor ki bir veriyi toplayabilirsiniz veya bir kromatogramı yorumlayabilirsiniz. Mesela Agilent'ın Mass Hunter'ı, Waters'ın Masslinks'i veya Shimatsu'nun Lab Solution'ı gibi birçok farklı yazılım mevcut. Bunların da eğitimini kesinlikle almanız gerekiyor ki herhangi bir analizi yorumlayabilmeniz için. Buraya kadar cihazın teknik özelliklerinden bahsettim. Yani bir çalışma mantığını anlatmaya çalıştım size. Fakat şöyle düşünebiliriz. Örneğin bir biyoanalitik laboratuvarında çalışıyorsunuz ve elinize bir analiz etmeniz için size bir molekül verildi. Bu molekülü LC-MS cihazını kullanarak nasıl analiz edebiliriz? Baktığımız zaman iki farklı kompartman olduğu için hem LC kısmı hem de kütle spektrometrisi kısmı olduğu için önümüzde birçok parametre çıkıyor. Bu tabloda da genel anlamda kullanılan parametrelerden bahsettim. Birçok gördüğünüz gibi liste çok uzun. Birçok parametreyi kontrol etmek gerekiyor. Fakat bunların hepsinin öncesinde çok iyi bir kimya bilgisine sahip olmanız gerekiyor. Hangi bileşiğin nasıl davranacağını, bu bileşiklerin hangi fazlarda daha kararlı olacağını bilmek çok önemli. Sonrasında her bir parametrenin işlemleriniz üzerindeki etkisini de anlamanız şart. Cihazımızın iki ana bölümü olduğunu söyledim. LC kısmına baktığımız zaman mobil faz, akış hızı, sabit faz yani kolon, pH, bunlar analiz sürecini çok büyük ölçüde etkileyen parametreler. MS kısmına baktığımız zaman burada daha teknik bir konu ortaya çıkıyor. İyonizasyon yöntemleri, işte APSI mi kullanacaksınız, ESI mi kullanacaksınız, yapacağınız voltaj ayarları veya çarpışma enerjisini nasıl ayarlamanız gerekiyor, hangi voltajı çekmeniz gerekiyor. Bunlar her biri üzerinde incelenmesi gereken parametreler. Sadece birleşen parametreleri, yani cihazı kabaca bilmek değil de bu bir metodu geliştirebilmek ve validasyonu yapabilmek için her bir parametrenin çalışmalarınızı nasıl etkileyeceğini göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Bu noktada bu tür parametrelerin nasıl ayarlanacağını öğrenmek, LC-MS'de bir metot geliştirme nasıl yapılır konusuyla daha derinlemesine ilgilenenler için ileri düzeyde eğitimlerimiz olacak ve bu konuları kapsamlı bir şekilde ele alacağız. Bu parametrelerin her birinin nasıl optimize edileceğini de öğrenebilirsiniz bu eğitimlerimizde. Ve böylece elinizdeki cihazı daha verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. LC-MS dediğim gibi çok yaygın kullanılan bir cihaz ve karmaşık numuneleri ayırmada kullanılan bir cihaz. Ve birleşiklerin daha hassasiyetli, daha düşük konsantrasyonlarda veya geniş konsantrasyon aralıklarında analizini yapabileceğimiz bir cihaz.
Anlatacaklarım bu kadar. Sistem hakkında merak ettiğiniz soruları alabilirim şu anda. Yağmur Hocam teşekkürler. Yine böyle keyifli, güzel, bilgilendirici bir yayın oldu. Tabii çok derya deniz bir konu. Evet, çok kalabalık bir konu gerçekten. Yani çok fazla bilgi var. Yarım saatte aslında özetlenebilecek en iyi şekilde hocamız özetledi arkadaşlar. Güzel ve stabil bir katılım vardı. Çok çok teşekkür ederiz. Sorularınız varsa bu bölümde sorularınızı hocamıza yöneltmek isterim. Ben genel sohbet ekranından Yağmur hocamızın vereceği uygulamalı canlı ve çevrim içi LSM-SMS temel kullanıcı eğitiminin bağlantısını paylaştım. Dileyen arkadaşlar onu inceleyebilirler. 26 Ekim'de cumartesi günüydü zannedersem, ona denk geliyordu. Evet, 10 ila 18 saatleri arasında Lab Akademi dijital eğitim platformu üzerinden çevrim içi ve canlı gerçekleşecek. Orada çok daha geniş bilgileri sizlere aktarabileceğiz. Yine cihaz üzerinde videolarla, görsellerle desteklenmiş çok interaktif bir eğitim olacak. Muhakkak ihtiyacı olan, vakti olan, buna ilgi duyan arkadaşları bu eğitime bekleriz. Biz de çok teşekkür ederiz. Ayrıca katılımınızı belgelemek istiyorsanız arkadaşlar, yine bu eğitimi satın alabilirsiniz. Onu da ben genel sohbet ekranından paylaşayım. Bakalım sorular var mı Yağmur Hocam? Ben bir yukarıya doğru gidiyorum. Geldi. Evet. Biyolojik numuneler gibi hassas bileşenlerde LSM-SMS kullanımında bir farklılık olmakta mıdır? Öyle. Yani burada biyolojik numunelerde, hassas numunelerde tabii ki bir ön hazırlık yapmamız gerekiyor. Yani numunenin içerisindeki bileşenlere ulaşabilmemiz için bir takım ekstraksiyonlar gerçekleştirmemiz ve numuneyi cihaza aktarabileceğimiz bir forma getirmemiz gerekiyor. Yani bir çalışma yapmamız gerekiyor. Bu şekilde bir farklılık oluyor diyebilirim. Öyle yapalım. Bir soru daha geldi hocam. Onu da yansıttım ben ekrana. Kolon seçimi çok nasıl diyeyim, derya deniz bir konu. Yani şimdi spesifik olarak bir kolonu örnek verebilecek şekilde değil ama molekülünüze bağlı olarak kolon seçimini yapmanız gerekiyor. Molekülünüzün kimyasal özelliklerine, fiziksel özelliklerine bakarak nasıl diyeyim, partisyon katsayısı sayısı, log P'si nedir? Ondan sonra asidik midir, bazik midir? Bunlar, yani ilk önce kolon seçiminde en önemli yapacağınız konu çalışacağınız molekülü çok iyi tanımaktır. Molekülün bütün kimyasal özelliklerini çok iyi bilmektir. Ondan sonra kolon seçimi daha kolay hale gelir. Evet. Bir sorumuz daha var. Onu şurada, şu herhalde, evet. Cihazda kolon değişim süreleri ne kadar olmalıdır? Yani bu kaç tane numune analiz ettiğinizle alakalı bir durum. Bir RAN'da nasıl diyeyim, çok fazla numune analiz ediyorsanız ve kolonunuz da artık basınç uyarısı veriyorsa, pikleriniz kötüleştiyse, bunları gözlemleyerek kolonunuzu değiştirebilirsiniz. Yani hocam, gözlemlemek... Yani mesela protein, peptit, amino asit çalışıyor veya small molekül çalışıyor. Oradaki o matrise göre de ömrü değişir kolonların. Tabii ki. Yani tamamen gözlemek gerekiyor. Nasıl bir numuneyi analiz ediyorsunuz? Sisteminiz nasıl? Mesela yüksek sıcaklık kolonun daha çabuk bozulmasına sebep oluyor diye bilinir mesela. Çok yüksek bir kolon kompartman sıcaklığınız var. Bu da yani gözlemlemeniz lazım. Tamamen hakim olmanız gerekiyor bütün ayrıntılara. Genellikle şöyle yapıyorlar. Yani ilaç firmalarında benim karşılaştığım örneklerden biri kolon takip dosyaları var. Orada siz kolonun kaç enjeksiyon, nerede kullanıldığına bakıyorsunuz. Bir önceki kromotogramları koyuyorsunuz ve daima son kromatogram ve basınçlarla karşılaştırıyorsunuz. Tabii ki diğer sistem uygunluk performans parametrelerine bakıyorsunuz. İşte teorik plaka sayısı vesaire durumlara bakıyorsunuz ama tabii bu hocamızın da dediği gibi iyi bir takip gerekiyor buna. Herhalde numuneden numuneye, çalışacağınız matrise göre
çok değişkenlik gösterir. Ama hani ideal olarak mesela small molecule çalışıyorlarsa 2000-3000 enjeksiyon giden kolonlar da var. Mesela geçen HPLC eğitiminde denk geldi. Bir firma Ama 5000 şöyle bir enjeksiyondan fazla kullanmış kolonu. 5000 ekstra enjeksiyon. bir bilgi şunu söyleyebilirim. Bir metot çalışırken yedek bir kolonunuz olması gerekir. Yani bütün bir çalışmayı backup almadan tek bir kolonla geçirmek pek de sağlıklı bir şey değil. En azından aynı şeyi veren iki kolonu elinizde tutmanız gerekiyor ki sonunda tek kolon her zaman risk. Yani ömrünü tamamlamadan da bozulabilir kolonlar. Evet, kesinlikle. Tıkanabilir, hava gelir, her şey olabilir. Bir soru daha var, onu da yansıtayım. Hı hı. Atomik için bir eğitim yapsanız olur mu demişler ama burada araya bir gireyim. Onu da yazdım. Yine atomikle ilgili de ayrıca bir eğitimimiz olacak arkadaşlar uygulamalı. Buyurun hocam. SMS cihazıyla ilgili başka bir soru daha gelmiş. Pestisit yapılabiliyor tabii ki. Çok da yaygın yani değil mi? Çok pestisit. Evet. Çok çalışılıyor pestisit. Evet, hatta Anıl Bey katkıda bulunmuş. Pestisit analizlerini 3500 enjeksiyona kadar kullanabiliyoruz. Bence çok iyi bir enjeksiyon. Yani 3000-3500 enjeksiyon hele pestisitlerde çok bayağı iyi. Sağlam bir kolonmuş ayrıca. Ya gerçekten bazı small moleküllerde bile 1000 enjeksiyonda 1500 enjeksiyonda bozulan kolonlar var. Tabii burada şey de var hocam, değil mi? Kolonun markası. Yani, markası çok önemli. Bazı kolonlar, şimdi buradan marka vermemize gerek yok ama bazı markaların kolonları gerçekten çok iyi giderken bazı kolonlar birebir aynı kimyasal yapıya sahip olduğunu düşündüğümüz halde çok erken bozuluyorlar. Hatta bazı kolonlarda şey bile oluyor yani muadil markanın birebir aynı kimyasal yapısındaki aynı özelliklerdeki kolonuyla aynı alıkonma zamanlarını, aynı kolon performansını, aynı seçiciliği alamıyoruz. Evet. Çok önemli. Kolon konusu çok ayrı bir konu yani. Kolon konusu üzerine bayağı ayrıca bir eğitim yapılabilir diyebilirim. Aynen. Ayrıca bir canlı yayın, biz HBR'de bir kolon kullanım teknikleri diye bir canlı yayın yapmıştık. Bunu birazcık daha geliştirip tekrarlayabiliriz. Hatta bunu hocam belki sizinle kütle dedektörlerinde kolon kullanımıyla ilgili yapabiliriz. Çünkü kolon kullanımının bir de ön kısmı var, yani clean up tarafı var. Eğer iyi bir temizleme işlemi yapmıyorsanız aslında markadan bağımsız olarak da kolonlarınız çok hızlı bozulabilir. Mesela o da çok önemli. Özellikle LC-MS'de sadece kolon sağlığı için değil, kütle dedektöründeki o gürültü seviyesini azaltmak için de mesela ön clean up çok önemli oluyor. GC-MS, LC-MS farkını sormuş bir katılımcımız. GC-MS ile LC-MS farkı, birinde gaz şeklinde diyeyim, kabaca anlatayım. Diğerinde de sıvı şeklinde, yani bir mobil faz içerisinde gidiyor. Ama öbür tarafta bir gaz içerisinde numune kütle spektrometresine geliyor diyebilirim, kabaca anlatayım. Ayrımın gerçekleşme şekli farklı. Biri gaz bir taşıyıcı fazla ayrılıyor, değil mi? Biri de sıvıyla ayrılıyor. Biri sıvıyla geliyor. Numune hazırlamaları tamamen farklı zaten. Öyle bir şey var. Şurada bakalım başka sorular var mı? Az yukarılara doğru bakıyorum ama. Mobil faza tampon çözelti eklemeli miyiz diye soruyor. Mobil faza tampon çözelti LC-MS'de böyle çok potasyumlu falan tamponlar eklenmez. Genellikle daha nasıl diyeyim, amonyum asetattır. Volatil tuzlar diyebiliriz. Evet, aynen. Öyle bunlar kütle spektrometresine gönderilmez. Böyle büyük tuzlardan kaçınılması gerekiyor. Tabii ki tampon çözelti ile daha güzel bir pik elde edebilirsiniz. Hepsi bir parametre. Denemek lazım. Evet. Şöyle bir sorumuz var. İlk kez çalışılacak bir numunede SIM, SRM, MRM yöntemlerinden hangisi tercih edilir diyor. Numunenin içerisinde neyi analiz edeceğimize bağlı olarak SIM, MRM bunlar tercih edilebilir. Aslında SIM genellikle birazcık da tek kütlenin şeyi, single, yani nasıl diyeyim, sadece bir kuadropol ve ikili kuadropolün olduğu
triple quadrupole değil de MRM daha çok tercih ediliyor. Bu yeni cihazların çoğunda MRM daha fazla. Ona göre yani burada amaç şöyle aslında, kütleyi parçalayarak bir ana iyonu bir de daughter iyonu oluşturmak. Yani orada cihazın verdiği şeyleri de bakılabilir. İşte voltajlara falan bakılarak daha tekrarlı daughter hangisi? Biliyorsunuz ki birden fazla daughter olabilir molekülü. Seçmemiz gerekiyor yani. Daha tekrarlanabilir bir sonucu hangisiyle elde edeceğimizi seçerek yapabiliriz. Kesin bir şey söyleyemiyorum yani bu konuda. Evet, genel olarak soruları da cevapladık herhalde hocam. Aslında yarım saat planladığımız eğitim biraz geçtik ama güzel, keyifli oldu. Çok güzel sorular da geldi. Katılım da güzeldi. Size de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim dinlediğiniz için. Vakit ayırdığınız için biz de çok çok memnun olduk. Dediğim gibi Yağmur Hocam'ın 26 Ekim'de uygulamalı bir LSM-SMS eğitimi olacak. Ben onu zaten yukarıda paylaşmıştım. Merak eden arkadaşlarımız oradan girip inceleyebilirler. Çok güzel, keyifli 8 saatlik canlı bir eğitimimiz olacak. Çevrim içi. Dünyanın neresinde olursa katılabilirsiniz arkadaşlar. Uygun olan arkadaşları bekliyoruz. Hocam teşekkürler. Sağ olun, teşekkür ederim. Bu konuları da ayrıntılı olarak hem de bir cihazın başına geçtiğinizde neler yapabileceğinizi kabaca bilebileceğiniz bir eğitim olacak, ileriki eğitimimiz. Bugün beni dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Size çok teşekkür ediyorum Orhan Bey. Lab Akademi platformunu çok seviyoruz. Çok faydalı. Çok evet. Yani gerçekten burada aslında kütüphane niteliğinde bilgiler oluşturuluyor sizlerin sayesinde. Ben şimdi geriye dönüp bakıyorum 150'nin üzerinde böyle gerçekten dolu dolu yayın olmuş. Ve bunların hepsi bilgi dolu arkadaşlar. Bunların çoğu sizler gibi Yağmur Hocam, sizler gibi eğitmenlerimizin katkılarıyla oluyor. Tabii ki arkadaşlar sizin desteğiniz de çok önemli. Kanalımıza ne yazık ki izleyici arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu sadece izleyip çıkıyorlar. Abone olmuyorlar. Bildirimleri de açmıyorlar. Arkadaşlar bildirimleri açıp abone olursanız bu tarz etkinliklerden anında haberdar olabilirsiniz. Her ay bizim böyle sponsorlu etkinliklerimiz oluyor. Bazı aylar 3-4 tane oluyor, daha fazla bile olduğu aylar oluyor. Bu tarz etkinliklerden haberdar olmak istiyorsanız abone olun. Bildirimleri açın, beğenin, paylaşın. Bize de destek olmuş olursunuz. Daha geniş kitlelere ulaşmamızı sağlarsınız. Ve biz de böylelikle teşvik etmiş olursunuz. Daha iyilerini, daha fazlalarını yapabilmek için. Evet, herkes teşekkür ediyor. Hocam yayını burada sonlandırıyorum. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. İyi akşamlar. Tekrardan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, çok teşekkür ederim. Çok güzel, keyifli bir yayın oldu yine. Sizlerin sayesinde böyle dolu dolu, katılımlı ve yine güzel soruların olduğu bir yayınla bu akşamı yine tamamlamış olduk. Evet, hepinize İyi akşamlar diliyorum. Yeni bir yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.